Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı ve harika bir lezzet olan biberli çörek tarifimi paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabımıza 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı ılık su ekleyip karıştıralım. Üzerine 1 adet yumurtanın akı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrardan çırpalım ve üzerine azar azar unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlayacağız. Bir miktar un ekleyelim ve üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Ben toplamda 7,5 su bardağı un ekledim. Bakın yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Üzerini kapatıp ılık bir yerde yaklaşık 1 saat kadar bekletelim. Bu sırada iç harcımızı hazırlıyoruz. İncecik kıyılmış olan 1 adet kuru soğanı tabağımıza alalım. Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz. 3 dolu yemek kaşığı biber salçası. Acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz. Çok yakışır. 1 su bardağı lor peyniri. Yarım çay bardağı susam. Yaklaşık 1'er dolu çay kaşığı kadar kekik, pul biber ve kimyon, 1 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kaşıkla ezerek güzelce karıştıralım. Aslında bu harç Antakya biberli ekmek iç harcını hazırlıyorum şu anda. Antakya biberli ekmek tarifim de kanalımda yine var. İsterseniz izleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı da çörek otu ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ve iç harcımız hazır. Hamurumuz da mayalandı. Havasını alarak tezgahın üzerine alalım hamuru. Ve elimizle toparlayarak 5 eşit parçaya bölelim. Ve yumaklayalım. İlk yumakladığımız hamuru alalım ve biraz un serperek servis tabağı büyüklüğünde açalım. Ben önce bütün hamurlarımı açtım, hazırladım. Daha sonra üzerine iç harcının yaklaşık 1/4 kadarını yaydım üzerine ve ikinci yufkayı da üzerine serip tekrar üzerine iç harcından yayalım. İsterseniz elinizle de yayabilirsiniz. O şekilde çok daha kolay oluyor. Tüm hamurlarımızın arasını iç harcıyla yayarak üst üste koyalım hamurlarımızı ve son harcı da yaydıktan sonra en üstteki hamurumuzun üzerine koymayacağız. Üzerine bastırarak altına da birazcık un serperek yapışmasın diye üzerine bastırarak hamurumuzu açalım. Fırın tepsisinden biraz büyük olacak şekilde dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışıyorum. Daha sonra ruletle gördüğünüz gibi şeritler halinde keselim. Daha sonra bakın videoda gördüğünüz gibi ikiye katlayıp kendi etrafında çevirerek açma şeklini verelim. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye dizelim çöreklerimizi. Üzeri için 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı sıvı yağ karıştırıp üzerine sürelim ve ılık bir ortamda yaklaşık yarım saat kadar mayalanmasını bekleyelim ve daha sonra 180 derece ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişirelim yaklaşık yarım saat kadar ve çöreklerimiz pişti, açmada diyebiliriz. Yumuşacık pamuk gibi, gerçekten çok lezzetli, farklı bir lezzet oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.